Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel, çok şık bir bot patik yapacağız. Ben patiğimde koyu pembe ve krem tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık, ayağı saran, hoş bir model oldu. Hanımlar, patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Tabanımız bu şekilde. Patiğimizin arka kısmı böyle. Boğaz kısmı bakın şöyle göstereyim, esnek lastik uygulaması yaptım. Çok güzel, hoş bir patik oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimizi hanımlar bilek bölümünden başlayacağım. Pembe ipim ile. Öncelikle pembe ipimin ucunda şöyle küçük bir miktar ip bırakıyorum. İlmeklerimi atarak patiğime başlıyorum. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Bu şekilde toplamda 49 ilmek atıp gelelim. Evet hanımlar, 49 adet ilmeğimi attım geldim. Hemen şu uca bir düğüm atacağım. Geri dönüyoruz. 2 düz 2 ters lastik uygulaması yapacağız hanımlar. Kenar ilmeğini aldıktan sonra örmeden aldım. Yanına bir tane ters örüyorum. Şimdi 2 düz 2 ters olacak şekilde öreceğim. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. Lastik yapıyoruz burada. 2 ilmek düz örüyorum. 2 tane ters. 2 düz. 2 ters. Hanımlar, bu şekilde 2 düz 2 ters olacak şekilde, yani sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyoruz. Bu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi arka yüzde ilk hanımlar lastiğimizi bir sıra olarak ördük. Şimdi ön yüzde aynı işleme devam edeceğiz. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Önde 2 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. 2 düz ilmeğimi düz örüyorum. 2 ters örüyorum. 2 düz örüyorum. Bakın, ilmekleri gördüğümüz gibi yine lastik olacak şekilde örüyoruz. Ön yüzde şu anda lastiğimizin ikinci sırasını yapıyoruz. Sıra sonuna kadar ilmekleri öreceğiz. Arka yüzde yine lastik uygulamasına devam edeceğiz. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 3 sıra olacak. Ön yüzde tekrar yapacağız. 4 sıra. Bu şekilde ben toplamda hanımlar patiğimin boğaz kısmına 9 sıra lastik ördüm. Siz buraya dilerseniz daha fazla da örebilirsiniz. Böyle daha çok uzun olmasını istiyorsanız boğaz kısmının daha fazla da örebilirsiniz. Ama dediğim gibi ben 9 sıra ördüm. Şimdi bu lastik bölümünü, boğaz kısmını tamamlayalım gelelim hanımlar. Evet hanımlar, 9 sıra lastiğimi ördüm ve geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Başlangıç ipimiz sol tarafta. Artık bu desenimize başlayacağız hanımlar. Şişimizde 49 ilmeğimiz vardı. Öncelikle burada tam ortadaki 3 ilmeği pembe ile öreceğiz. 49'dan 3'ü çıkarınca geriye 46 kalıyor. 46'yı da iki yana paylaştırınca yanlara 23'er ilmek düşüyor. Bu kenardan 23 ilmeğimi artık haroşa örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Krem ipim ile öreceğim. 23 ilmeğimi. Ben haroşa örgüyü örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Şimdi 2 ilmek ördükten sonra krem ipimin ucunu şöyle kendine düğümleyeceğim. Bu kenara 23 tane kremi öreceğiz. Pembeyi de hanımlar kremin üzerinden atlatarak ortaya yakınlaştıracağız. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. ilmeğim. Şöyle pembeyi kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Hani ipi kesmeyelim, düğüm düğüm olmasın diye. 6. kremimi ördüm. 7, 8, 9, 10. Tekrardan şöyle yakınlaştırdım pembemi. 11, 12, 13, 14, 15. Yine pembemi yakınlaştırdım. 16, 17, 18, 19, 20. Yine pembemi şöyle yakınlaştırdım. 21, 22, 23 tane kremimi bu şekilde hanımlar ördüm. Şimdi ortaya 3 tane pembe öreceğim hanımlar. 3 tane pembe. Şu birinci pembem, şu ikinci, şu da üçüncü.
Ortaya bakın, şuraya 3 tane pembe ördük. Bu 3 pembenin hanımlar tam ortadaki direk ilmek olacak. Bunu ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Bu ortadaki pembeyi gördüğünüz gibi bu aşamada. Tekrardan şimdi krem ipimi elime alıyorum. Kalan 23 ilmeğimi krem ile öreceğim. Hatta sayarak gidelim. Pembemizi artık getirmeyeceğiz. Ortada bekleyecek. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bakın burada da 23 ilmek kaldı. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Haroşa olduğu için bu kenardaki 23 krem ilmeğimi krem ipimle düz örüyorum. Krem ilmeklerimi krem ipimle öreceğim. Bakın buradaki kremi de ördüm. Şimdi 3 tane pembeye geldim. İpimi şöyle arkaya doğru bıraktım. Arka yüze doğru bıraktım. Şöyle çaprazlamasına bakın, kremin altından geçirerek pembe ipimi alıyorum. Ortada 3 pembe vardı. Bu 3 pembenin ilkini normal düz haroşa örüyorum. Ortadaki pembeyi arka yüzde ters ördüm. Bu direk ilmek olarak kabul ediyoruz. Bu 3. pembeyi de düz ördüm. Tekrardan renk geçişi yaptım. Kremimi aldım ve pembeyi arkada bıraktım. Renk geçişlerinde ipler arka yüzde bırakılıyor. Kalan 23 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum hanımlar. İlk sırayı yaptık. Ön yüzde artık artırmalarımıza da başlayacağız. Orta kısımdan artırmalar yapılacak. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Yine bu aşamada kenardaki 23 haroşamı öreceğim. 23 ilmek haroşamı örüyorum. Krem ipim ile öreceğim. Bu şekilde pembelere kadar olan ilmeklerimi örüyorum. Bakın ortadaki 3 pembeme geldim. Burada hanımlar yine şöyle çaprazlamasına kremin altından geçirerek pembemi aldım. Bu ilk pembe ile örüyorum. Bakın ortadaki direk pembeye geldim. Bunun sağına ve soluna artırma yapacağız. Krem ile artırmamı yapacağım. Kremimi aldım. İpimi parmağıma dolayıp şuraya bir ilmek atıyorum. Bu ortadaki pembe ilmeğimi ön yüzdeyim düz örüyorum. Tekrardan ipimi parmağıma dolayıp pembemin sol kenarına da artırmamı yaptım. Bu şekilde hanımlar. Ve bu 3. pembe ilmeğimi pembe ipim ile örüyorum. Bakın ilk artırmamızı burada yaptık. Pembenin yanına krem ile hem sağına hem soluna birer ilmek artırdık. Bu sırada artırmaları krem ile yaptık. Kalan 23 ilmeğimi yine krem ipim ile haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine kenardaki 23 haroşamı öreceğim. Artırma işlemini hanımlar sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Gördüğümüz renklerle. Bu şekilde 23 kremimi ördüm. Kremimi arkada bırakıyorum. Pembemi aldım. Buradaki bir pembemi pembe ipim ile düz ördüm. Tekrardan kremimi alıyorum. Bir kremimi krem ile ördüm. Tekrardan pembeyi alıyorum. Bu ortadaki direk pembemizi arka yüzde ters örüyoruz. Tekrar pembeyi bıraktım. Bir kremimi krem ile ördüm. Ve bir diğer pembem var. Bunu da pembe ipim ile düz yani haroşa örüyorum. Tekrar kremimi aldım. Kalan 23 ilmeğimi krem ipim ile haroşa yani düz olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde ilk artırmamızı yaptık. 49 ilmeğimiz vardı. 2 ilmek artırdık. 51 ilmeğimiz oldu. Her artırmada ilmek sayısı ikişer ikişer artıyor. Tekrar geri döndüm hanımlar. Şu anda ön yüzdeyiz. Ön yüzde yine hanımlar kenardaki 23 haroşamızı öreceğiz krem ilmeklerimizi.
Bu şekilde bu 23 haroşa ilmeğimizi krem ile örelim gelelim. Evet, 23 haroşa ilmeğimi ördüm hanımlar. Şuradaki pembemi yine bir pembeyi pembe ile örüyorum. Yanında bir kremim var. Krem ile ördüm. Ortadaki direk ilmeğimizin sağına ve soluna artırma yapıyoruz. Bir önceki sırada krem ile artırma yapmıştık. Şimdi pembe ile yapacağız. Pembe ipimi aldım. Artırmanın bir sırası pembe ile yapılırken bir diğeri krem ile yapılıyor hanımlar, sırası ile. Hemen ortadaki direk ilmeğimin sağ kenarına artırmamı yaptım. Ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Sol kenarına da bir artırma yaptım. Hemen yanında bir kremimi krem ile ördüm. Bir pembemi de yine pembe ile ördüm. 2 ilmek daha artırmış olduk. Tekrar krem ipimi alıyorum. Kalan 23 ilmeğimizi sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim hanımlar. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmekleri yine gördüğümüz gibi örüyoruz. Yine kenardaki 23 ilmek haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar, kenardaki haroşalarımı ördüm. Şimdi pembe ilmeğim var burada. Bir pembemi pembe ile düz örüyorum. Bir kremim var. İp geçişlerinde bakın ipi arka yüzde bırakıyoruz. Bir kremimi krem ile ördüm. Bakın ortada 3 pembe var. İlkini düz örüyorum. Ortadaki direk ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Diğer pembemi de düz ördüm. Tekrar pembeyi bıraktım. Bir kremimi krem ipim ile düz örüyorum. Kremi arkada bıraktım. Pembeyi aldım. Pembemi pembe ile ördükten sonra kalan 23 ilmeğimizi sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ördüm, geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Bakın şurada 3 diş haroşamız oluştu krem ile. Tekrardan ön yüzdeyiz. Kenardaki 23 ilmeğimizi yine haroşa örelim gelelim. Evet, 23 haroşamı ördüm hanımlar. Şimdi şöyle çaprazlamasına pembemi alıyorum. Kenardaki bir pembemi pembe ile ördüm. Yanındaki bir kremimi krem ile, yanında bir tane pembe örüyorum. Bakın orta direk ilmeğime geldim. Bir önceki sırada pembe ile artırma yapmıştık. Şimdi krem ile artırma yapacağız. Bir ilmek artırıyorum. Ortadaki pembe ilmeğimi düz ördüm. Direk ilmeğimi hemen soluna yine krem ile bir artırma daha yapıyorum. Yanındaki bir pembemi pembe ile ördüm. Kremimi krem ile ve diğer pembemi de pembe ile ördüm. Artırmamızı yaptık. Kalan 23 ilmeğimizi krem ile haroşa örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde hanımlar 23 krem ilmeğimizi haroşa örelim gelelim. Evet, haroşalarımı ördüm. Şimdi orta bölümde ilmekleri gördüğüm renklerle örüyorum. Bir pembem var. Pembemi pembe ile haroşa ördüm. Bir kremimi krem ile haroşa örüyorum. Tekrar bir pembem var. Bunu da pembe ile haroşa ördüm. Bir kremimi krem ile ördüm. Bakın ortadaki direk ilmeğim. Bunu arka yüzde ters örüyorum pembe ipim ile. Sadece arka yüzde hanımlar orta direk ilmeğimiz ters örülüyor. Diğerleri haroşa olarak örülüyor. Bakın bir kremimi haroşa ördüm. Yine bir pembem haroşa. Tekrardan bir kremim haroşa. Bir pembem haroşa, yani düz. Ve kalan 23 ilmeğimizi yine haroşa olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bakın ilk yaprağımızı bitirdik. İlk yaprağımızda hanımlar bakın 1, 2, 3, 4 diş şurada pembe haroşamız oluştu. Yani şöyle. Şimdi ikinci yaprağı devam ettireceğiz. İkinci yaprağı zaten ortadan başlamıştık. Burada da 2 diş haroşa olmuş. 4 diş haroşa olana kadar ikinciyi devam ettireceğiz. Böyle devam edecek. Burada da 4 diş haroşamız oluştu. Hep 23 krem haroşa örerek ortaya başlamıştık. Şimdi ikinci yaprağa geçeceğiz. 2 ilmek daha artacak. 25 ilmek krem ile haroşamızı öreceğiz hanımlar. 25 ilmek. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmek krem ile haroşamı ördüm. Artık 25 ilmek oldu burası. Pembemi alıyorum. Bir pembe ördüm. Kremimi alıyorum. Bir krem ördüm. Bir önceki sırada krem ile artırma yapmıştık. Şimdi
Pembe ile artırmamı yapıyorum. Direk ilmeğimi düz ördüm. Hemen sol kenara da bir adet artırmamı yaptım. Yanındaki bir kremimi örüyorum ve bir tane pembemi ördüm. Şurada bir krem bir pembe kalana kadar ördüm. Burada da 25 ilmek kaldı. Burada da hanımlar kalan 25 ilmeğimizi yine krem ipimiz ile haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, haroşalarımı ördüm. Tekrar arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine 25 haroşamızı krem ipimizle örüp gelelim. Evet hanımlar, 25 diş haroşamı ördüm. Pembe ilmeğime geldim. Pembe ilmeğimi yine pembe ile düz örüyorum. Pembeyi arkada bıraktım. Kremimi aldım. Bir krem ile ördüm. Tekrar pembemi alıyorum. Bakın 3 tane pembem var. İlkini düz ördüm. Direk ilmeğimi ters ördüm. Üçüncü pembemi de yine düz ördüm. Tekrardan kremimi alıyorum. Bir krem ile bir pembe ile arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Sadece orta direk ilmeği ters örüyoruz. Tekrardan krem ipimi aldım. Kalan 25 ilmeğimizi krem ile haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Şu ikinci yaprağımıza baktığımızda 1, 2, 3 diş haroşa olmuş. Burada da 4 tane pembe diş haroşa olunca ikinci yaprağı da bitirmiş olacağız. İlk modele başlarken hanımlar başlangıca özel kenarda 4 tane krem olmuştu. Krem haroşa olmuştu. Sonrasında her 2 diş haroşada bir buradaki krem haroşa ilmek sayısı ikişer artacak. Şimdi ilk 4 ilmeği kapattık. Burada bir diş haroşamız olmuş. Şimdi ikincisini yapacağız 25 ilmek ile. Bu şekilde yine kenardaki 25 ilmeğimizi krem ipimiz ile haroşa örüp gelelim. Evet, 25 haroşamı ördüm hanımlar. Tekrar pembemi alıyorum. Buraya bir pembe, bir krem, bir pembe. Bakın direk ilmeğime geldim. Bir önceki sırada pembe ile artırma yapmıştık. Şimdi krem ile yapacağım. Bir krem, ortadaki pembeyi pembe ile örüyorum. Hemen sol tarafa da krem ile artırmamı yaptım. Bir pembemi pembe ile ördüm. Bir krem ve bir pembe. Bu şekilde modeli yaptık. Kalan 25 ilmeğimizi haroşa örelim gelelim hanımlar. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Hanımlar, arka yüzde artırma işlemi, model kurulumu falan yok. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi haroşa öreceğiz. Sadece orta direk ilmeği ters öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar modelimizi örüp gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ön yüzdeyiz. Bakın ikinci yaprağımızda da 4 diş haroşa oluştu. 1, 2, 3, 4. Şöyle de hesaplayabiliriz. İlk modelde 4 diş haroşa yapmıştık krem. Onu ilk modele özeldi. Sonrasında her 2 diş haroşada bir ilmek sayısı artacak. Bakın burada 1, 2 diş haroşamız olmuş. Buraya 25 haroşa değil de artık 2 ilmek haroşa daha fazla olacak. 27 ilmek haroşa öreceğiz. Kenar ilmeğini aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 ilmek haroşamı krem ipim ile ördüm. Şimdi pembemi alıyorum. Bakın ikinci yaprak da burada bitmiş oldu. Bakın ikinci dal. Buraya bir pembe, bir krem. Bakın orta direk ilmeğime geldim. Bir önceki sırada krem ile artırmıştık. Şimdi pembe ile. Bir pembe artırdım. Direk ilmeğimi düz ördüm. İkinci pembemi de artırdım. Yanındaki bir kremimi krem ile örüyorum. Bir pembemi de pembe ile ördüm. Bakın sol taraftaki haroşaların önündeki bir krem, bir pembe ilmeğe kadar ördük. Burada da 27 ilmek kaldı. Kremimi alıyorum. Kalan 27 ilmeğimizi krem ipimiz ile haroşa örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi haroşa ördüm hanımlar. Geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz hanımlar. Kremleri krem ile, pembeleri pembe ile, sadece şu ortadaki direk ilmeğimizi ters öreceğiz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi ördük geldik. Şöyle hesaplayalım. Bakın ilk 4 diş haroşada 23
ilmek örmüştük krem ile. Sonradaki 2 diş haroşada 25 ördük. Sonradaki 2'de 27 öreceğiz. Bakın ilkini ördük. Şimdi ikincisini yapacağız. Yine kenardaki 27 ilmeğimizi öreceğiz hanımlar, haroşa olarak. Her modelde, her yaprak bitiminde yeni yaprak başlıyor. Ve kenardaki krem haroşalı ilmek sayımız da her seferinde ikişer ikişer artıyor. Yine kenardaki 27 ilmek haroşamı örüyorum. Bu şekilde pembeme geldim. Bir pembemi pembe ile örüyorum. Yanındaki bir kremi krem ile ördüm. Tekrar yanına bir tane pembe ördüm. Bakın orta direk ilmeğime geldim. Bir önceki sırada pembe ile artırma yapmıştık. Şimdi kremimi alıyorum. Krem ile artırmamı yaptım. Orta direk ilmeğimi pembe ile örüyorum. Tekrar krem ile artırma yaptım. Yanındaki bir pembemi pembe ile örüyorum. Kremimi krem ile ve diğer pembemi pembe ile ördüm. Bu şekilde. Şimdi kalan ilmeklerimizi, 27 ilmeğimizi krem ipimiz ile haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ördük. Arka yüzdeyiz. Yine hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Hepsini haroşa. Pembeleri pembe ile, kremleri krem ile. Sadece ortadaki direk ilmeğimizi ters öreceğiz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi ördük geldik. Bakın şurada 1, 2, 3, 4 dişten oluşan 3. dalımızı da tamamladık. 27 ilmek ile 2 diş haroşa ördük. Şimdi haroşalı ilmek sayımız 2 diş daha artacak hanımlar. Yani 29 olacak. Kenar ilmeğini aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 ilmek haroşamı ördüm. Tekrar pembemi alıyorum. Bir pembe ördüm. Yanına bir krem. Bakın orta direk ilmeğime geldim. Bir önceki sırada krem ile artırma yapmıştık. Şimdi pembe ile artırmamı yapıyorum. Ortadaki direk ilmeğimi ördüm. Hemen soluna yine bir tane daha artırma yaptım. Yanındaki bir krem ile ördüm. Bir pembemi ördüm. Bakın şu soldaki krem haroşaların önünde 2 ilmek kalana kadar orta modeli yaptık. Sonra hanımlar tekrar krem ipimizi alacağız. Kalan 29 ilmeği haroşa olarak öreceğiz. Bu şekilde hanımlar ön yüzde ilmekleri tamamlayacağız. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Sonra yine 29 ilmek haroşa ile devam edeceğiz kenara. Ortadaki modelde bu şekilde bakın 1, 2, 3, 4. modelde bu şekilde bitmiş olacak. 4. şu dalımızda. Sonrasında hanımlar kenardaki haroşalı ilmek sayısı 2 ilmek daha artacak, 31 olacak. 31 ilmek haroşa ile 2 diş haroşa yaptıktan sonra bu defa 33 olacak, 35 olacak. Her seferinde de şöyle buradaki ilmek sayıları artacak hanımlar. Şöyle hesapladığımızda 29 ilmek burada, 29 ilmek burada, 58 ilmek oluyor. Ortadakileri de sayalım. 59, 60, 61, 62, 63, 64. Toplamda 65 ilmeğimiz olmuş. Biz bu artırma işlemine hanımlar bu şekilde şöyle devam edeceğiz. Keşişimizde toplamda 83 ilmeğimiz kalana kadar biz bu artırma işlemine devam edeceğiz. Dediğim gibi şu kenarda her 2 diş haroşada bir haroşalı ilmek sayısı ikişer ikişer artıyor. Dediğim gibi 31, 33, 35, 37 olana kadar bu şekilde kenardaki haroşalı ilmek sayısı artacak. Şimdi şişimizde toplamda burada 83 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin ön bölümünü yapalım. O zamana kadar da toplamda bakın şu birinci dalım 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tam dal yapıyoruz. 9. dalda da bakın 2 diş haroşa oluyor. 83 ilmek olana kadar desenimiz bu şekilde görüntüye sahip oluyor. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu bölümünü örelim gelelim hanımlar. Ardından birlikte kenarlara başlayacağız. Evet hanımlar, ben şişimde 83 ilmeğim olana kadar modelimi yaptım geldim. Bakın modelimizi de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taneyi yaptım. Bakın 9. da böyle yarım kaldı.
Toplamda 83 ilmeğim var. Şimdi bu aşamada hanımlar buralarda pembe ipimizi kullanacağız. Öncelikle pembeyi şuradan keseceğim. Bu ucunu düğümleyeceğiz hanımlar. Krem ipimiz burada bekleyecek. İlmeklerimizi pembe ipimiz ile öreceğiz. Şöyle pembeyi şuradan açıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi pembe ile haroşa öreceğiz. Krem ipimiz beklesin hanımlar. Kremi kesmeyeceğiz. Çünkü patiğimizin bakın şu arka bölümünü yaparken yine aynı kremi kullanacağız. İkide bir düğüm olmasın diye kesmiyorum ben. Hemen şu ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra pembemin ucunu şurada kendine düğümleyeceğim. Sökülmesin, açılmasın patiğimiz diye. Artık haroşalarımızı pembe ile öreceğiz hanımlar. Yani tam olarak patiğimizin şu bölümünü yapıyoruz. Şu burun bölümünü yapıyoruz. Haroşaları pembe ile örüyoruz. Hem ön hem arka yüzde düz örgü örünce bir diş haroşa düşüyordu. Bu şekilde hanımlar sıra sonuna kadar ilmekleri öreceğiz. Şu kesik pembenin oraya gelince bu ipin ucunu, kestiğimiz ipin ucunu bu pembeye de düğümlemeyi unutmayalım. Burada hanımlar toplamda 4 diş haroşa olana kadar, yani bakın şu kenarda 4 diş haroşamız var. 1, 2, 3, 4. 4 tane haroşa olacak. Pembe ile 83 ilmekle artık artırma yapmıyoruz. 83 ilmek ile bu pembe ipimiz ile burada 4 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, pembe ipim ile buraya gördüğünüz gibi 4 diş haroşamı ördüm ve geldim. Şimdi burundan başlayarak taban kesimini yapacağız hanımlar. Yani şu bölümden başlayarak. Şişimizde 83 ilmeğimiz vardı. Burun için 7 ilmek ayırınca 83'ten 7'yi çıkartıyoruz. Geriye 76 ilmek kalıyor. 76 ilmeği de 2 şişe, yani 2 yana eşit olarak paylaştırınca yanlara 38'er ilmek düşüyor. Patiğimizin tabanını yapabilmek için bakın ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizle birlikte bu kenara toplamda 38 adet ilmeğimizi örelim gelelim. Kenara 38 ilmeğimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi de patiğimizin burun kısmı için 7 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığımızda bu sol kenarda da 38 ilmek kalıyor. 7 ilmekten sonra geri dönüyorum. Bu aşamada hanımlar ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. 7 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Tekrardan geri dönüyorum. 7 ilmek ile şuraya bir diş haroşa ördük böylece. Bu tabanımızda, yani şurada 15 ilmek olana kadar yanlardan birer birer ilmek alacağız hanımlar. Böylece şu orta kısımda 15 ilmek olacak. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 7 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 8 ilmek oldu. Geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeği aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi de şu kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada böylece 9 ilmeğimiz oldu. Tekrar ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi de 9 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 10 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 11 ilmeğim oldu. Şimdi ipim karşıda, yine ilk ilmeği örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim hanımlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 12 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek de yandan alarak örüyorum. Böylece ortada 13 ilmek oldu. Bakın burun kısmında oval bir görüntü oluştu hanımlar böylece. 15 olana kadar devam edeceğiz. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 14 oldu. Şimdi geri dönüyorum yine. İlk ilmeği örmeden aldım. 14 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 15 oldu. Şimdi bu 15 ilmekle hanımlar taban kesimlerine başlayacağız. Tabanımız 15 ilmek olarak örülecek. Yapacağımız işlem şöyle. Tabanda 15 ilmeğimiz vardı. 14'ünü öreceğiz. 15. de kesimi yapacağız. Yine ipimiz karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. 14 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum hanımlar. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar 14 ilmek öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmekte yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini keserek ördüm. 15 ilmek üzerinden taban böyle örülüyor. Her seferinde ilmek saymaya da gerek yok. Şöyle bakınca taban ile kenar arasında bir boşluk, şöyle ayrık bir görüntü var. Bu tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim hanımlar. İlmeklerimi saymadan gidiyorum. Tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmekte kesimimi yapacağım. Bakın son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini kestim. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Bakın taban ile kenar arasında yine bir boşluk görüntü var. Burada da tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim yine. Bakın sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek aldım. İkisini keserek örüyorum. Tabanımız 15 ilmek üzerinden bu şekilde örülecek hanımlar, gördüğünüz gibi. Biz bu işleme hanımlar, kesme işlemine sağ ve sol şişimizde kenarlarda 3'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını 15 ilmek üzerinden sağ ve sol şişimizde 3'er ilmek kalana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, kenarlarda 3'er ilmeğim kalana kadar patiğimin tabanını 15 ilmek olarak ördüm geldim. Şimdi bu topuk bölümüne gelen yerde de kesimler yapacağız. Yine ipim karşıda, şu anda ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu sonuncu ilmeğimi yandan da ilmek alarak kestim. Bu kenarda 2 ilmek kaldı. Şimdi geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Ardından öndeki 2 ilmeği kesiyorum hanımlar. İlk kesimi bu şekilde burada yaptık. Şimdi burada tabanda son 4 ilmek kalana kadar öreceğiz. Diğer kenardan da kesimimizi yapacağız. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Burada da öndeki 2 ilmeğimi kestim. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Sonuncu ilmeği örerken yan taraftan da bir ilmek alarak ikisini kesiyorum. Tekrar geri döndük hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bu sonuncu ilmeği örerken yandaki ilmeği de aldım. İkisini kesiyorum. Burada son bir ilmek kaldı. Ardından geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi ördüm. Öndeki 2 ilmeği yine kesiyorum. Şimdi bu tabanda yine şu son 4 ilmek kalana kadar öreceğiz. Bakın burada son 4 ilmeğim kaldı. Yine bu 2 ilmeği kestim. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. Kenarlarda son birer ilmeğimiz kaldı. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tabanda yine son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bu sonuncu ilmeği örerken bu kenarda kalan bir ilmeği de aldım. İkisini kesiyorum. Ardından geri döndüm hanımlar. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Yine bu tabanda son 4 kalana kadar örüyorum. Yani şu öndeki 3 ilmeğimi ördüm. Şu 2 ilmeği birlikte keserek ördüm. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm ve sonuncu ilmeği örerken yanındakini de alıyorum. İkisini kesiyorum. Bu arka bölümde hanımlar bakın 4, 8, bir de burada 9 ilmek kaldı. Artık bu 9 ilmek ile patiğimizin şu arka bölümünü öreceğiz. Pembe olan bölümlerde pembe ipimizi kullanacağız. Krem bölümlerde de krem ipimizi kullanacağız. 9 ilmek ile arka bölümü örüyoruz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım.
Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Burada 8 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Kenarda bakın kenar ilmek yerleri var pembe. Buradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girdim. 1 ilmek çıkarttım. Tekrar 9 ilmek oldu. Böylece hem patiğimizin arkasını örüyoruz hem de arka bölümü şu kenarlara eklemiş oluyoruz. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken geri dönüyorum. Ön yüzde ilmek çıkaracağım hanımlar. Hemen şurada da pembe kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 9 ilmek oldu. Patiğimizin arkası böyle örülüyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği bu şekilde kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarıyoruz. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. Son 2 ilmek kalana kadar ördüm. Bu son 2'yi kesiyorum. Geri döndüm ve burada bir diğer kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Bu şekilde hanımlar pembe kenar ilmek yerleri bitene kadar pembe ile örüyoruz. Tekrar son 2 ilmeğimi kestim. Burada sonuncu pembe kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmek kalana kadar ördüm. Son 2'yi kesiyorum. Ve geri döndüm. Sıradaki sonuncu kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Artık hanımlar pembe kenar ilmek yerleri bitti. Kreme geçeceğiz. Burada kremimizi bırakmıştık. Kremi alıyorum. Pembeyi kesmeyeceğim hanımlar. Çünkü aradan şöyle uzatarak götüreceğim. Çünkü bilek bölümünde tekrar pembeyi kullanacağım. Pembe ipimiz kalsın. Burada hanımlar yandan çıkarttığım pembe ilmeğimi ördüm bu defa. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar bu defa artık krem ile örüyorum. Son 2 ilmeği kestim. Şurada bakın ilk krem kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Yine geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeği kesiyorum. Ve burada da tekrar geri döndüm. Sıradaki kenar ilmek yerine, ilk krem kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Burada hanımlar pembe ipimizi arada bir şöyle kremin üzerinden atlatarak uzatıp götürelim. Bu şekilde pembe ip arkada uzun uzadıya kalmasın. Patiğimizin arka bölümünde bu şekilde devam edeceğiz krem ipimiz ile. Bakın sıradaki kenar ilmek yerinden yine ilmeğimi çıkarttım. Biz bu işlemi hanımlar şurada son krem kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Pembeli olan bölümde de 2 düz 2 ters lastik uygulaması örerek devam edeceğiz. Şimdi bu aşamada son krem kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin arkasını örüp gelelim. Evet hanımlar, son krem kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin arkasını böyle haroşa olarak ördüm. Şimdi şu pembe ipimizi alacağız. En son burada krem kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkartmıştım. İlmeklerimi artık hanımlar burada pembe ipim ile öreceğim. Hemen şöyle 2 tane pembemi ördükten sonra artık krem ipimi de kesiyorum. Çünkü krem ile işimiz kalmadı. Şöyle krem ipimin ucunu pembeme düğümleyeceğim. Bu ilk sırada hanımlar ilmeklerimizi tamamen böyle düz olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi keserek ördüm. Ve burada ilk pembe kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Burada hanımlar şimdi geri döndüm. Bu defa ipim benden tarafta, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi 2 düz 2 ters olacak şekilde örüyorum. 2 ilmek düz, 2 ters lastik uygulaması yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Son 2 ilmeğim ters denk geldi. Tersten kestim hanımlar bu son 2 ilmeğimi. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Şimdi de bu kenardan bakın ilk pembe kenar ilmek yerine girerek hemen şuradan ilmeğimi çıkarıyorum. Tekrar 9 ilmeğimiz oluyor böylece. Şöyle. Burada ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bir düz ilmeğim var. Düz ördüm. Yanında 2 tersim var. 2 düz. 2 ters öreceğim. İlkini ördüm. İkincisinde hanımlar bakın ters denk geldi. Bu 2 ilmeği tersten keserek örüyorum.
Ve buradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Patiğimizin arkasını 2 düz 2 ters olacak şekilde böyle örüyoruz. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi bu arka bölümü tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar arka bölümü ördüm. Artık ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Çok da sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Ayağımız gireceği için boğaz kısmı esnekliğini korusun. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Bu kenarda şöyle tümsek bir görüntü oluşmasın diye tığım ile şöyle dibine batarak burayı düzleyeceğim. Şuraya şöyle batarak şu bölümü şöyle düzlüyorum. 2 tane de sıkı bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Hemen iplerimi gizleyeceğim. Başladığımız yerde bu şekilde patiğimiz bitti hanımlar. Şöyle öncelikle şu ipimi gizleyeyim. Şöyle arkaya sıkıca düğümleyerek gizleme işlemini böyle yapıyoruz. Şu diğer ipimi de yine gizleyeceğim aynı şekil. İlmek aralarına girerek iplerimizin ucunu gizliyoruz. Hani ayağı giydikten sonra bu ip uçları çıkınca çirkin bir görüntü oluşturmasın diye. Evet. Şöyle bakıyoruz hanımlar. Patiğimiz görüntü itibariyle bakın şöyle. Boğaz kısmının şöyle esnekliğini göstereyim. Bakın haroşa örgü olduğu için esnek bir yapıya sahip, ayağı saran bir patik oldu. Hemen modelimi manken ayağıma giydirip öyle göstereceğim sizlere. Bir de ayaktaki duruşuna bakalım. Çünkü bu tarz patikler ayakta kendini çok daha iyi gösteriyor. Çok güzel bir patikte hanımlar, çok şık. Baştan sona 2 şiş ile yaptık. Gördüğünüz üzere hiçbir yerinde de dikişimiz yok. Ben çok beğenerek yaptım. Çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Hemen şöyle patiğimi düzleştireyim. Evet. Bakın hanımlar, birlikte yaptığımız modelimiz şöyle. Esnekliği gayet güzel. Yandan duruşu, diğer kenarı şöyle, tabanımız, topuk kısmı bu şekil. Model böyle. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.